Herkese merhaba. Bugün Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fatma Vike Kocaoğlu ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam bize kısaca kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim ben. Tamam. Ve de Türkiye'deki gastronominin kuruluş serüvenini bize anlatırsanız çok seviniriz. Kısaca anlatayım. Ben Vike Kocaoğlu, benim ilk lisans derecem beslenme. Ve de Hacettepe Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde beslenme okudum. Daha sonra lisans bittikten sonra halk sağlığı bölümüne intisap ettim. Ve de yanılmıyorsam Türkiye'deki ilk halk sağlık beslenmecisi de benim. Daha sonra İngiltere'ye gittim. Orada doktoramı, master'ımı falan yaptım. Tekrar Hacettepe'ye geri döndüm. Orada 7 sene sahada çalıştım. Çok da keyifliydi, ne yalan söyleyeyim. Ama daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Yıl 1985'te Boğaziçi'ne gittim. Orada da turizm işletmeciliği bölümünde hoca oldum. Baktım ki yiyecek içecek işletmeciliği konusunda pek fazla bilgi yok, sistem yok. Hakikaten biraz acıklı bir durum var. Orada yiyecek içecek işletmeciliği programını oluşturduk ve de onu uygulamaya koyduk. Ve de aşağı yukarı 19 sene Boğaziçi Üniversitesi'nde bu alanda çalışmalar yaptık. Bu arada güzel bir program ortaya çıktı ve de benim de sektörü, daha doğrusu yiyecek içecek sektörünü tanıma fırsatım oldu. Hakikaten çok boştu. İnsanlar heves ediyorlar, bir lokanta açıyor, bir kafe açıyor, bir şey açıyor ama işletmeciliği bilemediği için, gıdayı da yeteri kadar tanımadığı için, isterse son derece yetenekli bir şef olsun, tabii o işler öylesine yürümüyor. Hatta Boğaziçi yıllarında küçücük bizim bölümün de lokantacı vardı. Öğrenciler orada yemek pişirirlerdi. Bir de mutfak da vardı. Ama bunlar tabii kolay olmuyor. Mutfağı kurmak ayrı iş. Öğrencileri bu işlere alıştırmak, o da zor. Önemli değil. Çok keyifli bir 19 sene geçti. Daha sonra baktım ki tabii bu arada biz yemeğe meraklı insanlar kendi aramızda bir gastronomi fikrini oluşturmuştuk. Rahmetli Tuğrul Şavkay, ben, Güzin Yalın, Hasan gibi arkadaşlarla birlikte bunların üzerinde çalışıyorduk. Duyduk ki Yeditepe Üniversitesi'nde, ki üniversitenin kurucusu Bedrettin Dalan, o yemek olayını hakikaten yemek için değildir, yemek bir sanattır fikriyle yola çıkmıştı. Ve program oluşturuldu, YÖK'e müracaat edildi ve 2004 yılında ben Yeditepe Üniversitesi'ne geçtim. Yeditepe Üniversitesi'nde de aşağı yukarı 2014 yılına kadar orada görev yaptım. Diyeceksiniz ki sen, evet, ben milattan önce de vardım, milattan sonra da varım diye kendi kendimle dalga geçiyorum ama 2014-15 yıllarında ayrıldıktan sonra Antalya'ya taşınmaya karar verdik eşimle ben. Ve de Antalya'ya geldik. Tabii ben evde oturmaya falan alışık olmadığım için etrafı araştırdım. Antalya Bilim Üniversitesi'nin bir turizm fakültesi olduğunu gördüm. Turizm fakültesi dekanı oldum. Ve de tek bir bölüm turizm işletmeciliği var. Hadi dedik gastronomiyi de kuralım. Gastronomiyi de kurduk. Gökten izinler geldi ve de çok popüler oldu, ne yalan söyleyeyim. Daha birinci senede bütün istediğimiz sayıda öğrenci bulduk. Tabii gastronomi bölümü kurmak çok kolay bir iş değil. Sebebine gelince önce uygulama mutfağı lazım. Uygulama mutfağını oluşturmakta zaman alıyor, para alıyor. Neyse, bunların hepsini geçirdiğimiz 4 sene içinde tamamladık. Ve de çok mutluyum çünkü özellikle uygulama derslerini yapan şu anda Tunca'dan önce yine benim Yeditepe'den mezun ettiğim bir arkadaşımız geldi. 2 sene bizimle çalıştı. Tabii insan dostları ayrı, öğrencileri ayrı, onlar da geldiler.
Şimdi güzel bir bölüm olduk. Bu sene inşallah 4. sınıfı okutacağız. Daha mezun vermedik. Ama çok da başarılı gitti bugüne kadar. Doğrusu hayatımdan memnunum. Türkiye'de ilk kurulan Yeditepe'dir. Ondan sonra eğer yanılmıyorsam Okan kurdu. Ondan sonra da bu bir moda oldu. Herkes gastronomi ilk sene Yeditepe'de öğrencileri seçerek aldık tabii. Çünkü biz inanıyorduk ki yemek bir sanat işidir. Dolayısıyla bizim programımızı web sitemizde açıp baktığınız zaman göreceksiniz. Temel sanat eğitimi dersi bile var. Dolayısıyla Antalya Bilim Üniversitesi'nde de buna benzer güzel bir program oluştu. Ve tabii Antalya Bilim, Yeditepe'de de eğitim dili İngilizceydi. Antalya Bilim Üniversitesi'nde de eğitim dili İngilizce. Turizmde çalışan herkesin ister gastronomi ister turizm işletmeciliği mezunu olsun muhakkak yabancı dil bilmeleri lazım. Antalya Bilim Üniversitesi'nin iyi de bir hazırlık sınıfı var. Dolayısıyla aslında 5 yıllık bir eğitim. Yani 1 yıl hazırlık, ondan başarıyla geçenler 4 yılda onun üstüne tabii ki lisans eğitimini tamamlıyorlar. Gastronomi aslında her yerde dört dörtlük pek anlaşılmıyor benim görebildiğim kadarıyla. Gastronomi sadece yemek pişirmek, yemek sunmak değil. Yemekle ilgili kültürel bir bilgiye sahip olmak. Yani toplumların iklim etkisi altında, ne bileyim coğrafya koşulları altında ve de kültürü boyutlarında ister istemez çok farklı kültürel yemek alışkanlıkları ortaya çıkıyor. Gastronomi dediğiniz zaman bizim elimizde böylesine müthiş bir servet var. Elimizden geldiği kadar işin kültür boyutu, uygulama boyutu, işte bilim boyutu hepsini bir araya getirip aslında multidisipliner bir alan. Tabii bunu her yerde öyle mi görüyorlar bilmiyorum ama benim hevesim başından beri bu işin multidisipliner olduğuydu. Yemeğin bir sanat olmasıydı. Bizler yemek sevenler aramızda fevkalade enteresan sohbetler yaparız. İşte efendim karabiberin beyazıyla siyahı arasındaki farkı görmeniz gerekir diye konuşuruz. Aslında tabii yemek dediğiniz zaman işin başlangıç noktası buğday, ekmek. Yani ekmekle dersler başlar. Daha doğrusu bir buğday tanesiyle. Ben öğrencilerime sorarım. Hepsine birer buğday tanesi verip alın bakalım bunu çiğneyip yiyebiliyor musunuz? Tabii ki çiğneyemezler çünkü çok sert. Ya, işin o kadar derinine gitmek zorundayız. Hedefimiz düşünebilen, analiz yapabilen, sentez yapabilen öğrenciler, daha doğrusu sektöre elemanlar yetiştirmek. Dolayısıyla hem sadece bu da değil, işletmeyi de öğrenmeleri lazım. Bir işletmenin, daha doğrusu bir fabrika sahibi olabilirsiniz ama fabrikada hem enerji hem insan, evet bina, bütün bunları yönetebilirsiniz ama mutfakta veya bir lokantada bir de gıdayı yönetiyorsunuz. İlgilenen arkadaşlarım için söylüyorum. Bizim web sitemize girin ve orada yayınladığımız müfredat programına bakın. Diyeceksiniz ki neden bize matematik okutuyorsunuz? İyi de siz unu da tartacaksınız, tuzu da tartacaksınız. 3 kuruşluk matematik de bilmeniz gerekir. Gibi kendi çapında geniş olan meraklısına bu program. Yani gelişi güzel, ben babam bana bir kafe açsın diye gastronomi okumayın. Ben yemeği seviyorum, pişirmeyi de seviyorum, yemeği de seviyorum, yaratmayı da seviyorum diyen arkadaşlarımız için bir program bu. Evet. Başka Hocam sorumuz? çok teşekkürler. Ben de zaten Antalya Bilim Üniversitesi ne sunuyor diye soracaktım. Zaten çok güzel anlattınız. Son bir sorum daha olacaktı benim. Gastronomi mezunlarının çalışma alanları nelerdir? Bundan da kısaca bahsederseniz çok mutlu olurum. Evet. Evet, şimdi bir defa gastronomi eğitiminde 4 senelik bir programımız var demiştim. 2. sınıfın sonunda ve 3. sınıfın sonunda 2'şer ayda 60'ar günlük staj programları var. Bu tabii uygulamalarını geliştirmek için. Gastronomi mezunu ne yapar? Gastronomi mezunundan çok iyi bir işletmeci olur.
Gastronomi mezunundan çok da iyi bir şef olur. Gastronomi mezunu yiyeceği anlar, bilir, tanır ve iyi hizmete inanır, kaliteye inanır. Çok yerde de iş bulabilir ama eğer ki hakikaten içinden geliyorsa bunları yapabilir. Yani iş olsun diye gastronomi okumak değil, çok severek yapmanız gereken bir meslek. İstediğiniz her tabii ki fabrika yönetmeyeceksiniz ama bir otelde, bir lokantada, kendi işletmenizde. Benim öyle öğrencilerim var ki kendi işletmelerini kurdular. Birçok öğrencimiz yurt dışına da çalışıyor, yurt dışına gittiler. Bizim de bu program çerçevesinde işte Erasmus programımız var. Elden geldiğince zengin bir programla gençleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Aday Evet, öğrencilerimiz internet sitemiz Antalya Edu.tr'den bizi bakabilirler, inceleyebilirler. Evet. aday.antalya.edu.tr adresine de gidebilirler. Hocam çok teşekkürler, vaktinizi ayırdınız. Burada ben Ben sonlandırıyorum. teşekkür ederim.